Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün ajurlu, yapımı oldukça kolay, bayan yeleklerine ve bebek örgülerine uygun bir örnek göstermek istiyorum sizlere. Ben Alize Angora Gold ile bu şekilde bayan yeleklerinde nasıl durduğunu görmenizi istediğim için bir model hazırladım. Lastik kısımlarında bağlamalı lastik modeli kullanmadım. Bağlamalı modelden daha kolay yapılan ama görünümü aynı bağlamalı lastiğe benzeyen bir örnek kullandım. Üst kısmı bu şekilde küçük minik ajur desenlerinden oluşuyor. Oldukça hoş ve güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Şu anda hazırlamış olduğum ön yelek parçası 38 bedene uygun büyüklüktedir. Dediğim gibi angora bir ip kullandım. 3 numara şiş ile bu parçayı başladım. Ön parça 79 ilmek olarak başladım. 38 beden için arka parçayı ise 135 ilmek olarak başlayabilirsiniz. Dediğim gibi önler 79, arka parçayı 135 ilmekle başlayarak 38 bedene uygun bir yelek elde edebilirsiniz. Sıkça yelek için ilmek sayısı soruluyor. Bu şekilde vereceğim sayılar çok sağlıklı olmayacaktır. Ben ördüğüm parça üzerinden şu anda size sayı veriyorum. Bu modeli başka kalınlıkta bir ip veya başka kalınlıkta bir şiş ile ördüğünüz zaman ölçü tamamen değişecektir ve emekleriniz boşa gidecektir. Bu yüzden kendi ördüğüm örgüler üzerinden sayı verebiliyorum. Ama sizin bana sorduğunuz sayıları çok sağlıklı bulmuyorum. Elinizin sıkılığını, gevşekliğini bilmiyorum. İp kalınlığınızı, şiş kalınlığınızı bilmiyorum. Bu yüzden vereceğim sayılar da çok sağlıklı olmayacaktır. Ama aynı kalınlıkta ip ve şiş ile verdiğim sayılarda 38 beden yelek elde edebilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numaralı şiş ile model anlatımı yapmayı düşünüyorum. Modelimiz, her iki modelin arası 10 ilmekten oluşuyor. Şu şekilde modelimin başlangıcından diğer modelin başlangıcına kadar olan kısım 10 ilmek. Aynı şekilde bu modelin başlangıcından diğer modele kadar olan bölüm tekrar 10 ilmek şeklinde 10 ve katlarını hesaplamanız gerekiyor. 10, 20, 30, 40 şeklinde. En son 5 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Şimdi ben iki model için onun katları 20, 5 ilmek ilave ederek 25 ilmekle modelime başlıyorum. Bir sıra ön hazırlık olması için ilmeklerimi arka yüzde ters olarak ördüm. Şimdi ön yüzde hemen modelime başlıyorum. Başlangıçtaki 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Sonra 2 ilmeğimi tersten girerek birlikte düz örerek kesiyorum. Bu şekilde tersten girdiğim zaman ilmeğim sağ tarafa yatacak. Bu yüzden kesme işlemini bu şekilde yaptım. Bir ilmek doladım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği geliş yönünde birlikte kestim. İlk modelimizi kurduk. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. Sonra 2 ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Bir ilmek artırıyorum. Ortada bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bu sefer önce ilmeğimi artırıyorum. Sonra 2 ilmeği geliş yönünde kesiyorum. Böylece ikinci modelimi kurmuş oldum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örerek sıramı tamamladım. Örgünün arka yüzündeyim. Örgü bitene kadar arka tarafta ilmekler sadece ters olarak örülecek. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu defa ilk 4 ilmeğimi düz ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve tersten girerek ikisini birlikte kesiyorum. Sağ tarafa yatan bir görünüm elde ediyorum. Bir ilmek doladım. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar önce bir ilmek doluyorum. Sonraki 2 ilmeği geliş yönünde girerek birlikte düz örerek kesiyorum. Bu şekilde V şeklinde bir ajur elde ettik. İki modelin ortasında 3 ilmek düz örerek devam ettim. İkinci modelime geldim.
2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Tersten girerek birlikte düz örerek bu 2 ilmeği kesiyorum. Yerine bir tane ilmek artırıyorum. Ortadaki kalan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Önce bir ilmek artırıyorum. Sonra geliş yönünde 2 ilmeği birlikte kesiyorum. Devamındaki 4 ilmeğimi düz örerek örgümü tamamlıyorum. Arka sırada hepsini ters örerek tekrar örgüme devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek daha düz ördüm. Yani toplamda tekrar 5 ilmek örmüş oldum. Burada V şeklinde açtığımız ajurlarımız 2 sıra olduktan sonra bu defa iç tarafa tekrar yeni bir ajur açıyoruz. Bunun için de 5 ilmek örüyoruz. Sonraki 2 ilmeği birlikte düz örerek tersten girerek topluyoruz. Ve ilmeğimizi sağ tarafa yatırmış oluyoruz. Sonrasında bir ilmek artırıyoruz. Arada bir tane düz ilmek ördüm. Bu defa önce bir ilmek artırıyorum. Sonraki 2 ilmeği geliş yönünde kesiyorum. Böylece V şeklinde açılan ajurumuzun iç kısmından tekrar bir ajur açmış olduk. 1 2 3 4 5 tane ilmeği iki modelin arasında düz olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeği tersten girerek önce birlikte kesiyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Arada bir tane düz ilmek ördüm. Bu defa önce ilmek artırıp sonra 2 ilmeği birlikte düz örerek kesiyorum. Devamında iki modelimin arasında ve örgümün bitiş kısmında da aynı şekilde 5 ilmek düz örüyorum. Arka sırada hepsini ters örerek devam ediyorum. Böylece ilk desenimizi bitirdik. İkinci motifimize geçiyoruz. İkinci modelde bu defa iki modelin arasındaki bu 5 ilmek olan kısma modeli kaydırma yapıyoruz. Örgünün başlangıcında ilmeğimiz yeterli gelmediği için yarım model uyguluyoruz. Bunun için 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeği düz ördükten sonra bir ilmek dolayarak artırıyorum. 2 ilmeği geliş yönünde kesiyorum. Şimdi tekrar iki modelin arasında 5 ilmek düz örmem lazım. 3 4 ve 5. Bir önceki modelimizin üzerine denk gelen 5 ilmeği bu defa düz olarak örüyoruz. İki modelin arasındaki kalan bu 5 ilmeği ise model uyguluyoruz. 2 ilmeği tersten girerek birlikte önce kesiyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. Ortadaki ilmeğimi düz ördükten sonra bu defa önce ilmek artırıp sonra 2 ilmeği birlikte keserek V şeklinde açılan ajurumuzun ilk sırasını tamamlamış oluyorum. Tekrar 5 ilmek düz örüyorum. Burası örgümün son kısmı olduğu için model yarım uygulanacak. Tersten 2 ilmeği girerek birlikte kesiyorum. Sonrasında bir ilmek artırıyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örerek burada yarım modelimi uygulamış oldum. Örgümün arka tarafında ilmeklerimin hepsini ters örerek devam ediyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Burada bir önceki sırada artırdığımız ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Sonrasında bir ilmek artırıyoruz ve 2 ilmeği geliş yönünde keserek V şeklindeki ajurumuzu yarım model olarak uygulamış oluyoruz. İki modelin arasındaki 3 ilmeği düz örüyoruz ve sonraki 2 ilmeğin yönünü çevirerek tersten girerek kesiyorum. Yani ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek 2 ilmeği kesiyorum. Böylece ilmeğim sağ tarafa yatmış oluyor. Sonrasında bir ilmek artırdım. Arada oluşan 3 ilmeğimi düz örüyorum. Bu defa bir ilmek artırıp sonra 2 ilmeği düz örerek kesiyorum. Tekrar arada 3 ilmek düz örüyorum. Burası modelimin son bitiş kısmı olduğu için V şeklindeki ajurun sağ tarafa yatması lazım. İlmeklerin yönünü çevirerek tersten girerek kesiyorum. Bir ilmek artırıyorum. Kalan 4 ilmeği düz örüyorum. İlmeklerimin hepsini arka yüzde ters örerek devam ediyorum. Şu anda tekrar örgümün ön yüzündeyim. V şeklindeki ajurumuz 2 sıra açıldıktan sonra tekrar ilk başlangıçtaki şekliyle ikinci ajurumuzu açıyoruz.
Bunun için başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. 1 ilmek artırıyorum. 2 ilmeği geliş yönünde keserek birlikte düz örüyorum. İki modelin arasında 5 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve tekrar 2 ilmeği sağ tarafa yatırmak için tersten girerek kesiyoruz. Devamında 1 ilmek artırıyoruz. V şeklindeki ajurumuzun ortasında bir tane düz ilmeğimiz var. Sonrasında bu defa önce artırıp sonra 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Tekrar 2 modelin arasında 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmeği tersten girerek birlikte topluyorum. 1 ilmek artırıp kalan 3 ilmeği düz örüyorum. Örgünün arka yüzünde herhangi bir işlem yapılmıyor. İlmeklerin hepsi ters örülerek örgü devam ettiriliyor. Böylece ikinci modeli tamamlamış olduk. Örgünün ilk başlangıcındaki işlemlere geri dönüyoruz. Hem bebek örgülerine hem de bayan yeleklerine uygulayabileceğiniz hoş ve şirin bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin.